Tekrar hoş geldiniz dostlar. Kader birliği yapmış yoldaşlarım. Bu videoda konuşacaklarımız öyle kahve köşelerinde fısıldanan boş hikayelere benzemez. Bugün burada, arazide en sık karşılaştığınız ama ne yazık ki en çok yanlış yorumladığınız, o basit görünümüyle sizi kandıran, ancak dili çözüldüğünde sizi doğrudan hedefe, yani o büyük sona götüren kadim mühendisliği, kanallı sunu çukurları ve oymalarını konuşacağız. Ben size, oymanın içine su doldur, yansımasında ayı gör, gece yarısı cinler gelir gibi hurafe masalları anlatmayacağım. Ben size, antik dünyanın hidrolik mühendisliğini, binlerce yıllık ölü gömme ritüellerini, kan ve şarabın toprakla buluştuğu o kutsal anın matematiğini ve mezar mimarisinin şaşmaz geometrisini anlatacağım. Bu işaret, ölülere sunulan kanın, sütün veya şarabın akacağı yolu gösterir. Ve aklınızdan asla çıkarmamanız gereken tek kural şudur: sıvının aktığı yer, ölünün yattığı yerdir. Şimdi not defterlerinizi çıkarın. Bu bir arkeoloji dersi değil. Bu hayatta kalmanızı ve hedefe ulaşmanızı sağlayacak bir arazi operasyon kılavuzudur. Sanki şu an o yosun tutmuş kayanın başındayız ve ben parmağımla o kanalı size gösteriyorum gibi dinleyin. Kanallı oymaların tarihsel kökeni, ritüel anlamı ve medeniyetler arası evrimi. Arazide karşınıza çıkan, kayaya oyulmuş o çanağı ve ondan süzülen kanalı anlamak için önce o çekiç darbesini vuran elin inancını, korkusunu ve saygısını anlamanız gerekir. Kanallı oymalar, insanlık tarihinin en eski, en köklü ve en yaygın iletişim araçlarından biridir. Adeta yaşayanların ölülerle konuştuğu bir telefon hattıdır. Bu işaretin kökeni milattan önce binli yıllara, demir çağına ve hatta daha öncesine kadar uzanır. Antik çağda, özellikle Frigler, Urartular, Helenistik krallıklar ve Roma İmparatorluğu döneminde ölüm bir son değil, bir yer değiştirmeydi. Ölülerin susadığına, acıktığına ve yaşayanlardan ilgi beklediğine inanılırdı. İşte bu noktada libasyon dediğimiz sıvı sunusu ritüeli devreye girerdi. Mezarın hemen başındaki veya mezarı gören bir ana kayaya oyulan bu çanağa, oymaya, kurban edilen hayvanın kanı, yıllanmış şarap, saf zeytinyağı, bal veya süt dökülürdü. Oymadan çıkan kanal sadece bir tahliye borusu değildi. O kanal, bu kutsal sıvının toprağa karışarak yerin altındaki ölünün ruhuna ulaşmasını sağlayan manevi bir göbek bağıydı. Roma dönemine geldiğimizde bu iş basit bir ritüelden çıkıp bir sanat ve mühendislik harikasına dönüştü. Artık kanalın uzunluğu, mezarın derinliğini, kanalın yönü, mezarın giriş kapısını, oymanın şekli ise mezarın statüsünü kral mı, asker mi, halk mı kodlamaya başladı. Bizans döneminde Hristiyanlıkla birlikte ritüeller değişse de mezar işaretleme mantığı devam etti. Ancak işçilik kabalaştı ve daha çok aile mezarlarını işaret eder hale geldi. Bizim için en kritik kırılma noktası ise Osmanlı dönemindeki Ermeni ve Rum azınlıkların bu işaretleri kullanma şeklidir. Onlar, antik dönemden kalan bu oymaları bazen kendi gömülerini saklamaları için bir röper noktası, yani sabit bir kerteriz noktası olarak kullandılar. Ancak unutmayın, bir kanallı oyma gördüğünüzde %90 ihtimalle bir mezarın, bir nekropolün, ölüler şehrinin sınırları içindesiniz demektir. Arazide sınıflandırma, mezar gömüleri, kasa saklamaları ve işaretin geometrisi. Her gördüğünüz delik mezar değildir. Her kanal size yol vermez. Neyi ölçtüğünüzü, neye baktığınızı bilmezseniz arazide kaybolur gidersiniz. Kanallı oymaları analiz ederken kafanızda hemen iki ana kategori oluşturmalısınız: mezar gömüleri ve kasa saklama gömüleri. Mezar gömüleri, nekropol alanları, bu işaretin asıl varoluş sebebidir. Oymanın kalitesi, pürüzsüzlüğü ve büyüklüğü içeride yatanın statüsünü belirler. Eğer oyma cam gibi pürüzsüzse, işçilik mükemmelse,
Karşınızda bir soylu veya zengin bir tüccar yatıyordur. Eğer kaba, çekiç izleri duran, sığ bir oyma ise gariban bir halk mezarıdır. Kasa ve saklama gömüleri ise genellikle azınlıkların Ermeni-Rum antik mezar işaretlerini manipüle ederek veya taklit ederek yaptıkları gömülerdir. Burada kanalın bittiği yerde mezar yerine bir kaya kasası veya toprak altına gizlenmiş bir küp küçük servet bulunabilir. İşaret sınıfı olarak kanallı oyma bir vektördür. Yani hem yönü hem de şiddeti mesafesi olan matematiksel bir veridir. Kanalın kendisi bir oktur. Yayı geren usta oku fırlatmıştır ve ok nereye düştüyse hedef orasıdır. Bu yüzden bu işareti çözerken hislerinizle değil, elinizdeki metreyle ve matematik bilginizle hareket etmelisiniz. Arazideki duruşunuz, oymanın konumuna göre şekillenmelidir. Eğer oyma düz bir ana kayadaysa, zemin altı oda veya toprak mezar. Eğer dikey bir kayadaysa, kaya mezarı veya mağara girişi aranmalıdır. Detaylı çözüm yöntemi: yuvarlak, kare, çatallı ve murçlu oymaların şifreleri. Şimdi beni can kulağıyla dinleyin çünkü arazideki başarınız, elinizdeki metreyi bu kanala nasıl tuttuğunuza ve oymanın şeklini nasıl okuduğunuza bağlıdır. İşte varyasyonlar ve çözüm yolları. 1. Tek kanallı yuvarlak oyma, ruhun yolu. Bu, arazide en sık karşılaşacağınız tiptir. Düzgün bir yuvarlak çanak ve ondan çıkan tek bir kanal vardır. Anlamı nettir, mezar, kanalın gösterdiği yöndedir. Çözüm için yanınızdaki suyu oymaya dökün. Suyun kanaldan akıp ilk döküldüğü nokta veya yön sizin pusulanızdır. Kanalın boyunu milimetrik olarak ölçün, örneğin 10 santim. Antik dönemde ve eşkıya mantığında genellikle 1 santim eşittir 1 adım. Yaklaşık 70 ile 88 santim formülü işler. Kanal 10 santim ise, kanalın ucundan itibaren o yöne doğru 7 ila 10 adım atın. Hedefiniz, toprak yapısında bir çökme, bir yığma veya zemine gömülü bir kapak taşıdır. Eğer kanal kayanın sonuna kadar gidip direkt aşağıya dökülüyorsa, sakın uzağa gitmeyin. Mezar hemen o kayanın dibinde, zeminle birleştiği yerdedir. 2. Kare veya dikdörtgen, oyma ve kanal. Oda mezar. Eğer oyma yuvarlak değil de köşeli ise, işin rengi değişir. Bu, Urartu, Frik ve Roma soylularının ev tipi mezar veya oda mezar işaretidir. Kare oyma, yerin altındaki odanın kuş bakışı krokisidir. Kare erkek mezarını, dikdörtgen ise aileyi temsil eder. Kanalın yönü, odanın giriş kapısını gösterir. Burada oymanın derinliği çok önemlidir. Oymanın derinliğini ölçün. Örneğin 5 santim. Bu size girişin ne kadar derinde olduğunu, örneğin 5 metre veya 5 arşın söyler. Kanal yönünde ilerleyin ve kayalık bir yamaçta veya toprak altında kesme taşlarla örülü bir giriş arayın. Bu mezarlar zengindir. Hediyeler odanın içindeki sekilerdedir. 3. Çift kanallı veya çatallı oyma. Aile mezarı, oymadan 2 farklı yöne kanal çıkıyorsa veya kanal Y harfi yapıyorsa, burada tek kişi yatmıyordur. Bu, kan bağını veya eşleri simgeler. Kanalların uzunluklarını ayrı ayrı ölçün. Genellikle uzun kanal erkeği ana mezarı, kısa kanal kadını veya çocuğu temsil eder. 2 farklı noktada birbirine yakın mezar arayacaksınız. 4. Kanalın ucunda murç izi, nokta atışı. Kanal oymadan çıkar, bir süre gider ve ucunda küçük bir nokta, murç izi veya minik bir oyma ile biterse, şanslısınız demektir. Bu işaret, mesafe sabittir, hedef nokta atışıdır, sapma yoktur der. Kanalın boyunu ölçün, o mesafe kadar gidin ve durduğunuz noktada dedektör tutun veya şişleme yapın. Mal veya mezar tam oradadır. 5. Kanalsız, kenar oyması. Yarım kanal. Oymanın kendisi kayanın tam kenarına yapılmıştır, kanal oyulmamıştır ama kayanın eğimi sayesinde
su direkt aşağı akar. Bu, giriş hemen alttadır. Uzağa gitme demektir. Oymanın bulunduğu kayanın altına, zeminle birleştiği yere bakın. Giriş kapısı Horasan'la sıvanmış şekilde oradadır. Türkiye coğrafyasında bölgesel farklılıklar ve jeolojik analiz. Anadolu'nun her taşı bir mezar kapağıdır derler. Doğrudur. Ancak her bölgenin dili farklıdır. Frig Vadisi'nde Eskişehir, Afyon, Kütahya, tüf kayaların yoğun olduğu bölgede kanallı oymalar genellikle kaya mezarlarını işaret eder. Kanal yukarı bakıyorsa mezar kayanın üstünde, aşağı bakıyorsa zemindedir. Frigler basamaklı sunakları sever. Kanal sizi basamaklara götürüyorsa sunak oradadır. Mezar ise sunağın arkasındaki odadadır. Akdeniz bölgesinde Likya, Antalya, Muğla, sarp kayalıklar ve lahitler hakimdir. Burada kanallı oymalar, çalılıkların içine gizlenmiş lahit mezarları veya zemine oyulmuş tekne tipi mezarları gösterir. Kanalın yönünde mutlaka bir lahit kapağı veya ana kayada kesim izleri arayın. Trakya bölgesinde kanallı oymalar bazen tümülüslerin, yığma mezar tepelerinin yönünü veya giriş kapısının dromos yönünü vermek için çevredeki kayalara işlenmiştir. Kanalın gösterdiği istikametteki yapay tepeciye dikkat edin. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise Ermeni ve Rum yerleşimi yoğundur. Burada antik oymalar bazen müjde saklamak için kullanılmıştır. Kanalın içine veya oymanın tabanına dikkatlice bakın. Eğer tabanda sonradan yapılmış, rengi sırıtan bir Horasan sıva varsa, mezar hediyesinden bir parça, birkaç altın oymanın içine, hediyesi içinde mantığıyla saklanmış olabilir. Günümüz definecileri için saha araştırmaları, teknik ipuçları ve son söz. Son olarak, arazide hayatta kalmanızı sağlayacak teknik detayları veriyorum. Birincisi, su terazisi mantığıdır. Yanınızda daima su bulundurun. Göz yanılır, perspektif sizi kandırır ama su asla yalan söylemez. Yer çekimine itaat eder. Suyu oymaya dökün. Akışın hızlandığı ve döküldüğü nokta sizin en güvenilir pusulanızdır. İkincisi, kanalın iç yapısını inceleyin. Kanalın içi pürüzsüz mü yoksa tırtıklı mı? Eğer pürüzsüzse suyun rahat akması istenmiştir, bu %100 mezar işaretidir. Eğer içi tırtıklıysa, kesik kesikse veya boğum boğumsa, bu size bir mesafe ölçüsü veya adım sayısı veriyordur, matematiksel bir işlemdir. Üçüncüsü, kanalın genişliğine bakın. Kanal aşağıya doğru genişliyorsa, mezar girişi veya oda genişleyen taraftadır. Daralıyorsa, daralan taraf sizi yanıltmak içindir. Geniş tarafa odaklanın. Dördüncüsü ve en önemlisi, sahte işaretler tuzağına düşmeyin. Doğal su aşındırmaları, kireç taşındaki karstik erimeler kanal gibi görünebilir. Gerçek kanalda mutlaka işçilik olur. Kenarları düzgündür, tabanı düzdür. Murç ve çekiç izleri parmak uçlarınızla hissedilir. Özetle dostlarım, kanallı sunu çukuru, binlerce yıl önce ölünün susuzluğunu gidermek için yapılmıştır. Bugün sizin susuzluğunuzu, yani define arayışınızı gidermek için ise o sıvının aktığı toprağı doğru okumanız gerekir. Kanal bir oktur, yayı geren ustadır. Oku takip eden ise sizsiniz. Gözünüz keskin, ölçünüz tam, şansınız bol olsun. Rastgele.